Osmanlı İmparatorluğu'nun neden yeni dünyaya açılmadığını anlamadan önce Avrupalı kâşifleri Amerika'yı keşfe sürükleyen nedenleri analiz etmemiz gerekiyor. İstanbul 1453 yılında Osmanlı'nın kontrolüne girdiğinde Memlük Sultanlığı Asya'dan gelen ve Kızıldeniz'den geçen baharat ticareti üzerinde oldukça etkili bir güce sahipti. Sadece Venedikli tüccarların onlarla birlikte ticaret yapmasına izin verdikleri gibi aynı zamanda ağır vergiler uyguladılar. Hatta bu durum Venedik'in zenginleşmesine sebep olsa da diğer Avrupa ülkelerinin farklı çözümler aramasına neden oldu. O ülkelerden birisi de Portekiz'di. Aslında Portekiz'in Hristiyan inancını yayma gibi nedenlerle zaten deniz aşırı genişleme ve keşfetme fikri vardı. Kral João 1415 yılında günümüzde İspanya toprağı olan Fas'ın Ceuta kentini işgal etti ve Cebeli Tarık Boğazı'nın güney ağzında kalan Kuzey Afrika kıyılarında toprak parçası edindi. Ardından oğlu Prens Henry ya da bizim bildiğimiz adıyla Gemici Enrique, Afrika ve Atlantik Okyanusu'na doğru yapılan çeşitli seferleri finanse etmeye devam etti. Portekizliler ele geçirdikleri adalarda şeker yetiştirmeye başladı ve Afrika'nın Atlantik kıyılarını keşfetti. Keşfettikleri topraklarda ticaret yapmak ve Arap tüccarları kendilerini çekmek için bizim kervansaray olarak bildiğimiz ama onlarınsa factory dediği ticaret merkezleri ve kaleler kurdular. 15. yüzyılın ikinci yarısında Portekizliler Memlük Sultanlığı üzerinden Hint Okyanusu'na girdi ve Hindistan ile Etiyopya'ya ulaştı. Bu sırada Aragon Krallığı tarafından işe alınan Kristof Kolomb'un ise batıda toprakla karşılaştığı haberleri dolanmaya başladı. Vasco da Gama, Afrika'nın güney ucunu bir kez daha dolaştığı sırada bu güzergah üzerine bazı üsler kuruldu ve Portekiz'in Hint denizindeki Arap tüccarlarla çatışmaya girmesi uzun sürmedi. 15. yüzyılın başında Portekiz'in Müslüman devletlerle girdiği birçok çatışma olsa da en güçlüsü Memlükler ve Portekiz donanması arasında gerçekleşti. Bu öyle kritik bir olaydı ki hem Portekizlilerin Kızıldeniz'i kısmen abluk altına almasına hem de Memlük Sultanlığı'nın ekonomisini olumsuz etki etti. Böylece bu kriz Osmanlı İmparatorluğu'nun Suriye ve Mısır'ı fethetmesine yardımcı oldu. Sonrasında Arabistan'dan Kızıldeniz'e kadar genişledi ve bu da Hint Okyanusu'na kadar sınırları olmasını sağladı. Basra'ya kadar ilerleyen Osmanlı oldukça güçlenmiş ve günümüzde dünya petrol ticaretinin döndüğü Basra Körfezi'nde söz hakkı sahibi olmuştu. Elbette tüm bu gelişmeler bizi Hint Okyanusu'ndaki yeni güç haline getirmişti. Akdeniz'i bir iç deniz haline getirmenin dışında Hint Okyanusu'na da erişimimiz vardı. Bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu her tarafı suyla çevrili büyük bir imparatorluktu. Bu yüzden de kuvvetli bir donanması olması gerekiyordu. Yeni haritaya bakıldığında genişlemeyi yeni dünya üzerinde de sürdürebilirdi. Hatta Piri Reis dünya haritasını 1. Selim'in önüne getirdiğinde yeni dünyayı Vilayet Antilya olarak belirtmişti. Antil denilen yer günümüzde Küba, Dominik gibi devletlerin olduğu Orta Amerika coğrafyasıdır. Piri Reis'in edindiği bu bilgiler İberyalı Müslümanlardan gelmiş olabilirdi. Ayrıca söylediğim gibi bu tarihlerde hem İspanya hem de Portekiz keşifler gerçekleştirmeye devam ediyordu. Bu keşiflere dair bilgiler bir şekilde İslam dünyasına ulaşmalıydı. Açıkçası bu konular hakkında bu kadar az Türkçe kaynak olması beni üzüyor. Her neyse, tarihte yaşanmış Portekiz-Osmanlı donanma savaşlarının etkisiyle Avrupalılar Osmanlıların Portekiz ve İspanya ile denizlerde rekabet edebilecek denizcilik teknolojisine sahip olmadığını söyler. Aslında bu dedikodu kısmen doğru, kısmen de yersiz bilgiler içeriyor. Osmanlı'nın Akdeniz'de yüzlerce yıl boyunca Hristiyan krallıklarına karşı savaştığını ve bu toprakları koruduğunu unutmayalım. Fakat Hint Okyanusu'nu ele aldığımızda ise işlerin ters teptiğini görüyoruz. Osmanlı o topraklara yabancıydı ve donanması o deryanın dalgalarına dayanıklı değildi. Yine de bunca şeye rağmen günümüz Endonezya'sındaki bulunan Aceh Sultanlığı'nı 1564'te Portekizlerden koruyabildik. Farklı bir videoda bu konuyu detaylıca anlatacağım. Şimdi yeni dünya meselesine odaklanalım. Osmanlı'nın coğrafi durumu ve öncelikleri yeni dünya için engeller barındırıyordu. İmparatorluk Afrika kıtasına kadar uzanan topraklara sahip olsa da diğer tarafta İspanyollar vardı ve Türklerin Akdeniz'den çıkışı İspanyollar tarafından zorlaştırılıyordu. Bu yüzden Amerika'ya ulaşmak için geriye iki seçenek kalıyordu. Bunlardan ilki İspanya'yı karşısına almak, diğeri ise tüm kıtayı dolaşmaktı. İkinci fikir kesinlikle imkansız değildi. Ancak bunu yapmak mali açıdan oldukça zordu. Ayrıca bu bölgede Portekiz donanmasının üsleri mevcuttu. Öte yandan Kuzey Afrika'yı ele geçirerek bu sorunun üstesinden gelmek mümkündü. Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa, Cezayir, Libya ve sonra da Tunus'u ele geçirdi. Ancak 1524'te Marrakeş, Fas'ın güney hanedanı olan Saadilerin eline geçti. Saadiler,
Muhammed el-Şeyh liderliğinde kuzeye doğru genişledi ve Baddasileri devirdi. Kanuni, Baddasi prensini tahta geçirmek için bir girişimde bulundu ancak prens savaşta hayatını kaybetti. Böylece Osmanlı, Saadileri himayesine almaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Bu da bölgede işlerin değişmesine sebep oldu. Olayların ardından Saadiler Avrupa güçleriyle ittifak kurdu ve Osmanlıların Kuzey Afrika'dan Atlas Okyanusu'na erişimini engelledi. Bu olayların sonunda Sultan Süleyman, Muhammed el-Şeyh'i öldürttü ve başını İstanbul'a getirtti. Elbette bu durum yeni dünyaya giden yollar için sorunlar oluştursa da Osmanlı'nın yeni dünyaya gitmemesinin asıl nedeni Amerika kıtasının değerli topraklara sahip olmasının henüz kanıtlanmamasıydı. Hem Avrupalılar hem de Osmanlı o tarihlerde bu önemli bilgiden mahrumdu. Hint Okyanusu'ndaki ticaret, Roma İmparatorluğu'nun zamanlarından önce kurulmuş olan köklü ve getirisi olan bir ticaret güzergahıydı. Payitahttaysa yeni dünyadan ziyade Hint Okyanusu'na olan ilgi çok daha büyüktü. Çin imparatorluklarından ipekler ithal edilirken biber, tarçın ve zencefil gibi baharatlar Hindistan ve Malay Takımadası'ndaki adalardan satın alınıyordu. Yani basitçe Osmanlı İmparatorluğu günümüz Yemen ve Eritre sınırlarına doğru genişlemeyi sürdürerek Kızıldeniz'in girişini kontrol altına alma ve Hint Okyanusu'ndaki çeşitli Müslüman prenslerle ilişkiler kurma üzerine odaklanmıştı. 16. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu eskisi kadar güçlü değildi ve 17. yüzyıla girerken genişlemeler durma noktasına gelmişti. Yavuz Sultan Selim'den sonra Kanuni de Osmanlı İmparatorluğu'nu zirvede tutmayı başarsa da Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra devletin genişlemesi, özellikle de deniz aşırı girişimler duraksamaya başlamıştı. Sonuç olarak bizim hiçbir zaman keşfetmediğimiz bu coğrafyada birçok yeni şey keşfedildi. Sömürülen bu topraklardan değerli madenler Avrupa'ya girmeye başladı. Bu da Osmanlı enflasyonunu arttırarak yoksulluğa, ekonomik krizlere ve isyanlara neden oldu. Zaten Osmanlı vergilerden kazanan bir sistem üzerine kuruluydu. Ayrıca yeni fetihler gerçekleşmeyince sonraki yüzyıllar boyunca kazanlar kaldırılmaya başlandı. İnebahtı Deniz Muharebesi olarak bilinen Osmanlı ve Haçlı donanması arasında gerçekleşen savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme dönemindeki en büyük deniz mağlubiyeti olarak kabul edebiliriz. 2. Selim dönemindeki bu muharebede Osmanlı donanması büyük hasar görse de bir yıl içinde yeniden filo inşa etmeyi başardı. Ancak bu muharebe sonucunda birçok deneyimli denizcimizi kaybettik. 1515-1577 yılları arasında Akdeniz hakimiyeti için İspanya ile birçok muharebeye girdik. Yeri geldi, buradaki birçok küçük adayı da yönettik. O adalardan birisi de Peñón de Vélez de la Gamora'ydı. Birçok yabancı kaynakta Osmanlıların burayı Cebeli Tarık bölgesine ulaşmak için bir üs olarak kullandığı belirtilir. Ancak 60 yıllık tüm bu serüven ana karaya uzak olması sebebiyle Cebeli Tarık Boğazı'nın daha fazla zorlanamayacağını ve açık denizde rekabetin zor ve maliyetli olacağını bize gösterdi. Bilgileri toparlamak gerekirse yeni dünyada Türk varlığının olmaması coğrafi sınırlara, Akdeniz'deki donanması kuvvetli rakiplere ve Hint Okyanusu'ndaki ticarete öncelik verilmesiyle açıklanabilir. Bunun gibi anlatacağım daha onlarca tarihi olay var ve bu yüzden kanalıma abone olmalısın. 100.000 abone hedefimi gerçekleştirmek için senin desteğine ihtiyacım var. Kanala abone olmayı unutma. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.